Merhaba, Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugün Türkçe'de kendini nasıl tanıtabileceğini anlatacağım. Bu dersin sonunda bana biraz kendinden bahseder misin sorusuna verebileceğin harika cevapları öğreneceksin. Kendinden bahsedebilmek, tanıştığın insanlarla kuracağın iletişimde çok önemli bir yer oluşturur. Katıldığın bir sınıfta, bir iş görüşmesinde, yeni başladığın bir işte, tatilde, kısacası kendini tanıtman gereken sosyal hayatın her alanında buna hazırlıklı olman senin için çok avantajlı olacaktır. Yeni başlangıçlara hazır olman için kendini nasıl tanıtacağına dair bir ön hazırlık yapman, örneğin açıklamalarını önceden yazman çok yardımcı olabilir. Bu videoda sana bu süreçte yapabileceklerin için bir yöntem göstereceğim. Dersimiz bittiğinde son derece stresli olan bu konuda çok rahatlamış olacağını göreceksin. Hadi şimdi başlayalım. İlk olarak kendini tanıtmanın temeliyle başlayabiliriz. Yani selamlamayla. Bulunduğun yere bağlı olarak resmi veya samimi bir şekilde insanları selamlayabilirsin. Merhaba, günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Bunlar Türkçe'de hem resmi hem de samimi konuşmalarda kullanabileceğin temel selamlamalardır. Günlük hayatta yakın çevrende kullanabileceğin bazı örneklere de bakalım. Örneğin selam, naber? Bu ne haberin zamanla kaynaşmasıyla oluşan ve çok yaygın kullandığımız bir selamlamadır. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İkinci sırada tabii ki ismini söyleme geliyor. Bunun birkaç yolu var. Ben ... Örneğin ben Feyza. Benim adım ... Örneğin benim adım Feyza. Şimdi sıra konum bilgisi vermeye geldi. Nereden geldiğimizi veya nerede yaşadığımızı söylemek istediğimizde kullandığımız kalıplara bir bakalım. En basitinden başlayalım mı? Ben ... Örneğin ben İstanbulluyum. Ben ... da doğdum. Örneğin ben Ankara'da doğdum. Bu bilgilere milliyetini de eklemen gerekebilir. Ben ... yım. Örneğin ben Türk'üm. Ben Yunan'ım. Ben Amerikan'ım. Milliyetlerin Türkçe'de nasıl söylendiğini öğrenmek istersen ülkeler, milliyetler ve bayraklar dersim sana yardımcı olabilir. Eğer doğduğun ve yaşadığın yerler farklıysa kendini şu şekilde ifade edebilirsin. Da doğdum ama da yaşıyorum şeklinde bunu açıklayabilirsin. Eğer ailenin kökenine vurgu yapmak istersen çok yaygın olarak kullanılan şu kalıbı kullanabilirsin. Aslen ... ama ... da yaşıyorum. Örneğin ben aslen Bursalıyım ama Ankara'da yaşıyorum. Hayatındaki önemli dönemlere değinmek için şu kalıplara da yer verebilirsin. Benim çocukluğum ... da geçti. Örneğin benim çocukluğum İzmir'de geçti. Ben üniversiteyi ... da okudum. Örneğin ben üniversiteyi Ankara'da okudum. Ben askerliğimi ... da yaptım. Örneğin ben askerliğimi
Çanakkale'de yaptım. Bir yerde geçici bir dönem yaşadıysan ben nokta noktada bulundum şeklinde kendini ifade edebilirsin. Bu kalıba dilersen bir zaman dilimi ve neden de ekleyebilirsin. Örneğin ben Erasmus için 6 ay Macaristan'da bulundum. Gördüğün gibi hakkında konum bilgisi vermenin birçok yolu var. Şimdi dilersen kendini tanıtmaya daha farklı bilgiler vererek devam edelim. Mesleğini, çalıştığın yeri ve oradaki pozisyonunu açıklamak isteyebilirsin. Aynı milliyetini belirttiğin gibi ben nokta noktayım şeklinde bunu yapabilirsin. Örneğin ben öğretmenim, ben avukatım, ben doktorum gibi. Yaptığın görevi de şu şekilde belirtmen mümkün. Ben nokta noktada nokta nokta olarak çalışıyorum. Örneğin ben bankada müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum. Ya da bunu şu şekilde de söyleyebilirsin. Ben nokta noktada nokta noktayım. Örneğin ben bankada müşteri temsilcisiyim. Genel bir çalışma alanından bahsetmek istersen ben nokta nokta alanında çalışıyorum diyebilirsin. Örneğin ben medya alanında çalışıyorum ya da kendimden bir örnek verirsem ben eğitim alanında çalışıyorum. Eğitim demişken kendini tanıtmaya mezun olduğun ya da olacağın okuldan bahsederek devam etmeye ne dersin? Eğer bir üniversiteyi bitirdiysen ben nokta nokta mezunuyum diyebilirsin. Örneğin ben tıp fakültesi mezunuyum ya da ben nokta nokta okudum. Örneğin ben bilgisayar programcılığı okudum. Eğer henüz okulu bitirmediysen, yani mezun olmadıysan ben nokta nokta okuyorum şeklinde bunu anlatabilirsin. Örneğin ben reklamcılık okuyorum. Önceki işlerindeki deneyimlerinden bahsetmen gerektiğinde ben nokta nokta alanında nokta nokta yıl çalıştım şeklinde kolayca kendini ifade edebilirsin. Örneğin ben pazarlama alanında 2 yıl çalıştım ya da benim nokta nokta yıl nokta nokta tecrübem var da diyebilirsin. Örneğin benim 3 yıl satış tecrübem var. Şimdi eğer ailenden bahsetmek istersen kullanabileceğin bazı kalıplara bakalım mı? Ben evliyim. Yani benim hayatımı birleştirdiğim bir eşim var. Ben bekarım. Yani evli değilim. Benim nokta nokta çocuğum var. Örneğin benim bir çocuğum var. Ya da benim bir oğlum, yani erkek çocuğum, bir kızım var diyebilirsin. Benim nokta nokta kardeşim var. Örneğin benim 2 kardeşim var. Biraz daha detay vermek istersen ben nokta nokta kardeşin en küçüğüyüm, büyüğüm diyebilirsin. Örneğin ben 3 kardeşin en küçüğüyüm. Eğer yaş olarak hepsinin tam ortasındaysan ben ortanca çocuğum diyebilirsin. Eğer hiç kardeşin yoksa bunu ben tek çocuğum diyerek ifade edebilirsin. Son olarak biraz da hobilerinden konuşmak ister misin? Örneğin yaptığın bir spordan bahsetmek istersen söyleyebileceğin bazı kalıplara bakalım. Ben nokta nokta oynarım. Örneğin
ben tenis oynarım ya da ben at binerim. Burada ana dili Türkçe olan çoğu insanın yaptığı bir hataya dikkat et lütfen. Genellikle ata binmek şeklinde söylenir. Ancak doğrusu at binmektir. Ya da keyif alarak yaptığım bir uğraştan bahsetmek istersen ben nokta nokta yapmayı severim. Örneğin ben resim yapmayı severim. Çaldığım bir enstrümandan bahsetmek istersen ben nokta nokta çalıyorum. Örneğin ben gitar çalıyorum diyebilirsin. Çok fazla sevdiğin bir konudan bahsetmek istersen bunu ben nokta nokta tutkunuyum şeklinde güçlü bir şekilde ifade etmen mümkün. Örneğin ben futbol tutkunuyum. Ben klasik müzik tutkunuyum. Dersin sonunda kısaca kendimi tanıtmamı ister misin? Hem beni biraz daha yakından tanımış olursun, hem de öğrendiğin onlarca kalıbın basit bir özeti olur. Ne dersin? Merhaba, ben Feyza. Türkçe öğretmeniyim. 5 yıldır yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışıyorum. Aslen İstanbulluyum ama Ankara'da yaşıyorum. Bisiklet sürmeyi, at binmeyi ve resim yapmayı seviyorum. Başlangıç seviyesinde ukulele çalıyorum. Umarım bu dersimiz senin için faydalı olmuştur. Son olarak unutmadan lütfen yorumlarda hobilerinden bahseder misin? Böylelikle ben de seni daha yakından tanımış olurum. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.